Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Dün bildiğiniz üzere Campfire olmuştu. Ve Campfire'da sezon 6'nın, özür dilerim, sezon 5'in güncelleme notlarını, yama notlarını bizlerle paylaştılar. Ve şimdi sizlere de bu güncelleme notlarını paylaşacağım arkadaşlar. Hızlı, seri bir şekilde geçeceğim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hızlıca başlayalım. Bu cehennem orduları zaten sizlere anlattım. Bununla alakalı video var YouTube kanalımda. Onu şu sağ üstte koyarım. Bakmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Şimdi genel olarak hemen bakalım. Zayıflayıcı bildiğiniz üzere Rogue'da bir Paragon'da pasif vardı. 50 stack olunca elitler dahil tüm mobları direkt infaz ediyordu arkadaşlar. Onu değiştirmişler. Onu artık işte şanslı vuruş savunmasız bir düşmana vurunca 25x'e kadar hasar birikme yığını olmuş. 6 saniye boyunca sürüyormuş. Onu değiştirmişler. Ekstradan Helltide'da 100 seviye üzeri canavarlardan efsanevi düşme oranı yükseltilmiş. Helltide'da çok sayıda başka güncelleme yaptık. Daha fazlasını aşağıya bakın diyor. Bir de en önemlisi artık piti açan arkadaşa daha fazla item atmayacak. Piti kim açarsa açsın herkese aynı itemleri atacak arkadaşlar. Aynı item derken aynı malzemeleri atacak. Yani şöyleydi, eskiden piti kim açarsa 300 materyal alıyordu. Diğerleri ise 150 materyal alıyordu yarı yarıya. Şimdi herkes 300 materyal alacak. Bunu kaldırmaları güzel olmuş. Gerçekten sevindim. Burada hata düzeltmeleri var. Onları okumayacağım. En azından videoyu da uzatmış olmayalım. Şimdi oyun güncellemeleri, temperler ve yeni ürünler diyor arkadaşlar. Yani temperler dediği bizim tavlamalar. Yeni bir tavlama var tüm sınıflar için. Kritik vuruş hasarı, savunma hasarı, aşırı güç hasarı, nihai hasar, şey hasarı yani. Yetenek hasarı. Öyle diyeyim. Yeni temper bu. Barbar için yeni aspektler var. Yeni temperlar var. Bir düşmanı geriye savurmak 3 saniyeliğine 25-40 hareket hızı sağlar. Temper ise yani tavlama. Yeni tavlaması savunmaz hasar, yaralı düşmanlara hasar, kanama hasarı. Yeni tavlaması da bu. Druid benzersiz öğeler yani unik itemlerden bahsediyor. Bir tane yüzük gelmiş arkadaşlar. Katarix'im aktifken sınırsız ruh kazanırsınız ve %40 ila 100 oranında daha fazla hasar verirsiniz diyor. Efsanevi yönler yani aspektler. İlk olarak şu var. Yoldaş becerisi kullanmak 5 saniye boyunca 5-15 hareket hızı, maksimum 15'ten %45'e kadar hareket hızı veriyor. Bir tane tavlama var. Kataleksim soğuma süresi azaltma, yırtma soğuma süresi azaltma, taşlama soğuma süresi azaltma, Grizzly'nin öfkesi soğuma süresi azaltma gelmiş bir tane tavlamamız. Büyücü, büyücüdeki yeni unik itemimiz bir tane bot. Bu Necromancer bu arada, büyücü dediğim o. Kemik hapishanesi daha bir geniş alana hapseder ve içinde sıkışmış düşmanlara 20 ila 35 kemik parçası ateşler. Bu kemik parçası düşmana her vurduğunda maksimum özünüzün 8 saniye boyunca 2 arttırırmış arkadaşlar. Yani mana kazanıyorsunuz. Öyle diyeyim. Aspektler kutsal olmayan bağın görünümü golem aktif becerisi kullanmak aranızda 6 saniye boyunca bir bağ oluşturur. Bağ aktifken ikiniz de durdurulmaz olursunuz ve %25 ila 40 hareket hızı kazanırsınız diyor. Diğer aspektimiz ise Sever artık size saldırmak için ileri fırlatır. Şu Sever'in ne olduğunu bilmiyorum. Yani çeviri biraz şey çevirmiş. Sıkıntılı. Bir hareketlilik becerisi olur ve öz harcamaz. Ancak 22 ila 7 saniyelik bir bekleme süresi vardır. Şu Sever'de de herhalde şey kaçınma gibi bir şey herhalde. Bekleme süresi olduğu için. Kanlı sis. Kaçmanın bekleme süresi %20 ila 35 azalma elde edin. Artık kan sisi sırasında kaçınabilir ve 2 kat daha fazla mesafeye kat edebilirsiniz. Kan sisine girmek veya çıkma kaçınma bekleme sürenizi sıfırlar diyor arkadaşlar. Kanlı sise buff gelmiş. Ya buff değil bu, aspect gerçi. Öyle diyelim.
Diğer aspektimiz ise kemik ruhu. Bir kemik hapishanesinin içinde patladığında normal hasarı %40 ila 70 kadar hasar vererek bir kez daha patlar. Kemik ruhu artık kemik hapishanesinin içindeki düşmanlara öncelik veriyor. Bu güzel olmuş aslında. Kemik ruhu dediği bir ruh çıkarıyorduk ya arkadaşlar, artık o kemik hapishanesindeki olan düşmanlara öncelik verip onlara gidiyormuş. Güzel olmuş. Bir tane tavlamamız var. Nekrotik kabuk becerisi sıralamaları, Drain Vitali'nin beceri sıralamaları, minyon hasar azaltma, minyon saldırılarının size %3 maksimum can ve güçlendirme kazanma şansı. Bu güzelmiş bu arada. Şu alttakini sevdim. Geldik Rogue'a. Rogue'un yeni unik itemi bir tane zırh arkadaşlar. Karanlık örtü 3 saniye ile bağışıklık sağlar. Ancak kaçınma bekleme süresi 9 ila 3 saniye artar. Karanlık örtü aktifken kaçınma gölge hasarı veren düşmanlara çeken bir patlama bırakır. Bunu zaten videolarda görmüştük. Güzel bir zırh bu arada. Denenilebilir, bakılabilir. Aspektlere ise bir şifa iksiri kullanmak 3 saniye boyunca 35 ila 50 hareket hızı sağlar. Hareket hızı sağlar. 30-20 metre hareket ettikten sonra bir şifa iksiri düşürürmüşüz. Ya da yaratırmışız, öyle diyor. Diğeri ise şanslı vuruş. Bir düşmana hareketlilik becerisiyle hasar vermek enerjinin tamamen geri kazanmanın %15 ila 30 şansa sahiptir. Maksimum enerjiniz de 10 ila 25 artar diyor. Saldırı duman bombası, yani sis bombası. Sesim geliyor değil mi? Ha, geliyormuş. Hiç kontrol de etmedim onu. Sis bombası 3 saniye boyunca fiziksel hasar veren bir ok fırtınası yaratma şansı sahiptir. Ok fırtınaları sürekli savunmasız uygular. Şimdi bir tane daha aspekt vardı arkadaşlar. Yine aynı şekilde ok fırtınası yapıyordu. Onunla beraber bu aspekti de kullanırsak 2 tane ok fırtınası olur bu sefer. Bir şeyler yapılabilir, denenilebilir bu. Onu söyleyeyim. Geldik. Fullery'yi zaten biliyorsunuz. 25 ila 40 oranında daha fazla hasar verir ve her vuruşta düşmanları 3 saniye boyunca sersemletme şansı %20'dir. Diğer aspektimiz ise tuzak yeteneklerin süresi boyunca periyodik olarak 5 ila 20 delici hançer atan, her biri gölge hasarı veren ve 3 saniyenin savunması etkisi uygulayan bir nişancı becerisidir. Tuzak yeteneği. Temper'lar sis bombasının hasarı atmış, boyutu artmış, her karanlık örtü gölgesi için hasar atmış. Bu güzelmiş bu arada. Gizliliğe girdikten sonra şu ne kadar hasar veriyor onu bilmek lazım. Gizliliğe girdikten sonraki saldırılarda artan hasar diyor. Şimdi biz sürekli üstümüzde karanlık örtü kullanıyoruz ya arkadaşlar. Bu yüzde kaç arttırıyor hasarı, bunu bilmek lazım. Eğer güzel bir oransa bu temper kullanılabilir. Sahtekarlığın kalıcılığı. Karanlık örtü aktifken kazanılan maksimum can yüzdesi artar. Sağlıktan 5 saniyeliğine maksimum ve tüm direnç yüzdesi arttırılır. İkinci nefesin beceri sıralaması artar. Aftermath'in beceri sıralamaları artmış. Bu da diğer bir tavlamamız. Büyücü. Büyücü bu sezon güzel olacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Karakter güncellemelerine geleceğiz. Orada yani onun için yarın özel video yapacağım arkadaşlar. Karakter güncellemeleri için. Bu videomuzda sadece Temper'lar, yeni gelen unik itemler ve oyunun genel güncellemesini konuşacağız ve anlatacağız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi geldik benzersiz öğelere. Yeni bir pantolonumuz var. Zincir şimşek yörüngenizden dönerek ve 3 düşmana kadar arayarak değişir diyor. Geri döndüğünde ise her aktif zincir şimşek için sizden 6 mana çeker. Toplam 66 mana çektikten sonra yıldırım 150 ila 600 şimşek hasarıyla patlar. Zincir şimşek onu tüketecek kadar mananız yoksa sona erer diyor. Yani meh bir pantolonmuş. Aspektler %5 ile 15 artan hareket hızı kazanın. 8 saniye boyunca bir savunma becerisi kullanmadıysanız bu bonus 2 katına çıkar diyor. Diğeri ise alev kalkanı büyüsünü ücretsiz edinin. Alev kalkanı etkinleştiğinde etrafınıza düşen meteoroidler %50 ila 70 hasar verir diyor. Diğeri ise zincir şimşek. Bu şey miydi? Aynen. Aspekti.
Zincir Şimşek %25 ihtimalle 50 ila 80 arttırılmış hasar verir. Bu şans bosslara veya kalabalık kontrollü düşmanlara karşı 2 katına çıkar ve hedef olarak tercih eder diyor. Yani %100 ila %160 hasar verecek bosslara bu aspekt. Yıldırım, ya Yıldırım build'i bu sezon OP olacak büyücüde. Onu söyleyeyim arkadaşlar sezon 5'te. Diğeri ise ateş büyüsü, şok veya don becerilerinden birini kullanmak. Mana yenilemenizi element başına bir kez olmak üzere 5 saniyeliğine %10 ila 20 arttırır. Maksimum yığınlarda toplam bonusu 10 saniye boyunca %60 ila 120'ye çıkar. Ancak tüm yığınların sürenin sonunda sona erer diyor arkadaşlar. Yani şu mana kazanmayı oranını yükseltiyormuş. Diğeri ise bir düşmana yetenek ve hasar verdiğinizde nihai yeteneklerinizi yeniden kullanma süresi 2 saniye azaltma ihtimali %5 ila 10'a kadar çıkar. Yetenek kullanım başına yalnızca bir kez gerçekleşebilirmiş. Temperlar ve tarifler. Silah için ek bir şarjlı cıvata atma şansı, işte yıldırım yeteneği, ışınlanma boyutu. Arklash'in 2 kez kaydırma şansı varmış. Arklash'e 2 kez vurma şansı gelmiş. Ya dediğim gibi bu sezon yıldırım büyücüsü OP olacak. Diğer tavlamamız. Oyuncu seçimde +1 -2 hidra başı diyor. Ne alaka anlamadım. Kullanıldığında başka bir buz kılıcı için X şansa sahiptir. Kullanıldığında başka bir yıldırım mızrağı için X şansa sahiptir. Fayda: Hydra şanslı vuruş şansı, buz bıçağı şanslı vuruş şansı, yıldırım mırzağı şanslı vuruş şansı. Derisi ise beceri rütbesi sarsıntılara dönüşür. Beceri sıralamasıyla anlık dondurma, beceri sıralamasıyla FC'den alevlere verilir diyor. Diğeri ise işte X beceri rütbeleri büyücü hareketinde eklendi. X buz süresi Frost Change eklenmiş arkadaşlar. Bakiye güncellemeleri bunu ekstra haber edeceklerini diyorlar. Barbar ve yetenekler, dediğim gibi karakter güncellemeleri yarın özel video yapacağım. Çünkü burası bayağı uzun bir video olsun istemiyorum. Sizi de sıkmak istemiyorum. Yani daha bitmedi bu arada. Hani hala gidiyoruz. Roga geldik. Hadi hocam. İniyoruz. Büyücüyü bitirdik. Temperler güncellemeleri. Temperlarda yine tavlamalarda güncellemeler var arkadaşlar. Hani yani buradaki temperları okumama gerek yok. Yeni temperlar değil, önceki temperlarla aynı. Bir tık değişiklikleri var. O yüzden o kadar detaylı girmeyeceğim buraya. Geldik oyun sonu patronlarına. Şimdi burada bize söyledikleri gibi buz canavarı patronu artık standart bir zindan gibi işliyor diyor. Size şurayı anlattım. Hatta şöyle anlatayım. Burası full buz canavarı. Bildiğiniz üzere buz boss'una giderken normal zindan yapar gibi yaparmış gidiyorduk. Artık öyle olmayacak. Normal boss zindanına girer gibi zindana girip direkt boss'a gireceğiz. Ekstradan da bu boss'u çağırmak için malzeme istemeyecek arkadaşlar. İstemeyecekten kastım mühür tozunu kaldırdılar. Burada yazıyor zaten. Artık buzdaki buz boss'u mühür tozu istemeyecek. Onu söyleyeyim. Bir de ekstradan burada boss dövüşün artık girişe çok yakın. Bosslarla dövüşmek için zindanda ilerlemeniz olmayacak diyor. Bunu zaten söyledim. Ebedi Diyar'daki aynı materyal ödemeden aynı işlemi olacak diyor. Ekstradan Varşan içinde değişiklikler var. Artık sadece habis kalbi isteyecek Varşan ve artık kararmış uyluk, o efendime söyleyeyim titreyen el, sonra lıkırdayan kafa oyundan kaldırıldı. O diğer malzemeleri istemeyecek Varşan'da.
Sadece hapis kalbi isteyecek Varşan. Diğer tüm parçaları ise Eternal karakterlerinde parçalara kalplere dönüştürebilirsiniz diyor. Yani ebedi diyarda. Boss Leader bossları artık nadir eşyalar düşürmüyor. Artık nadir eşyalar yerine ek altın düşürüyorlarmış arkadaşlar. İşkence görmüş patronlar 200. seviye bosslardan bahsediyor. İşkence görmüş bosslar artık 5 kat daha fazla boss malzemesi düşürüyormuş. İşkence görmüş bosslar patron ganimetleri birbiriyle eşit olacak şekilde yeniden dengelenmiş. Tüm eziyet görmüş bossların her biri %1,5 şans ile bir efsanevi bırakma şansı %5'tir diyor. Toplamda bir efsanevi benzersiz bırakma şansı %7,5'tur. Yani buna Überunik dahil mi değil mi bilmiyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Eğer dahilse %7,5'luk bir oran gerçekten güzel bir oran bu arada. Bu değişikliğin ortaya çıkması etkisi bossların sadece birden fazla efsanevi benzer bırakma şansına sahip olmasıdır. En büyük değişikliklerden biri artık 200'lük bosslara girerken eskiden 2 tane staining taş istiyordu. Onu 1'e indirmişler arkadaşlar. Artık bir tane staining taş verip 200'lük boss'a girebileceğiz. Şimdi geldik buraya. Cehennem dalgası arkadaşlar. İşkence görmüşten bir hediyeden bir tane alma şansı %15'ten başlar ve bir tane almaya başaramanıza her seferinde artar bir kalple ödüllendirinize %15'te sıfırlanır. Hmm. Şey diyor. Bu kalp düşürme şansı yani Helltide'da ortada çağırdığımız boss var ya, onun işte düşürme şansını söylüyor. Aynı şekilde burada da kalp düşürme şansı %1 ile başlar. Her düşmediği süreçte sandıktan vesaireden bu şans artar ve düştükten sonra yine %1'e sıfırlanıyormuş arkadaşlar. Helltide komutanları her zaman bir kalp düşürür. Bu sağdaki bar doluyor ya arkadaşlar. O bar dolduktan sonra en sonunda bir boss çıkıyor ya. O muhtemelen. Aktif Helltide bölgesinde ortaya çıkan dünya boss'u ilk 3 kalp düşürecektir. Yani Helltide'daki bir boss var ya. Böyle map'te geziyor. O boss. Yerel etkinlik sandıklarına ustalık seviyesine ulaştığında kalp verme şansı düşecekmiş arkadaşlar. Ondan sonra ekstra en önemlisi birisi bu arkadaşlar. Şeytani zihin kafesleri cehennem orduları sezonunda geri dönüyor diyor. Şu bizim bir tane beyin vardı ya bizim kullandığımız. Ona bastığımız zaman moblar 100 levelse 113 level oluyordu. 110 level oluyordu. Onu artık 3 defaya kadar stackleyebiliyoruz. Ve bu örnek veriyorum 100 levelsiniz. 100 levellik moblar var. 3 kere basarsanız cehennem dalgasındaki moblar 130 level olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu güzel olmuş bu arada. Daha ekstra aksiyon heyecanlı olur. Ve bu olay sadece sezonluk diyarda mevcutmuş. Onu söyleyeyim. Dünya 1 ve 2'de kanlı kız çağırmak sadece 2 zararlı kalp gerektiriyor. Kanlı kız dediği cehennem dalgasında ortada çağırdığımız boss var ya, o dünya kademesi 3 ve 4'te 3 tane kalp koyuyorduk ya taşlara. Artık dünya kademesi 1 ve 2'de 2 tane taş olacakmış. 2 kalp koyacakmışız. Bu da iyi olmuş. Dünya kademesi 1 ve 2'deki işkence sandıkları açmak için 100 yerine 75 kor istiyormuş. Yani dünya kademesi 1 ve 2'de tüm sandıkların hepsi 100 tane kor istiyordu ya açmak için. Onu 75'e düşürmüşler. Bu da iyi olmuş. Ganimet ödülleri. Burayı şöyle özetleyeyim sizlere. Okudum çünkü. Hazine goblinleri işte dağınık prizma şansı 10-20-30'a oranında düşürme şansı. Dağınık prizma arkadaşlar. Bu mücevheratlara, silahlara yuva açtığımız malzeme. Hazine goblinleri bir iki iksir düşürür. Yani iksirinden bahsediyor. Yine değişiklikler var. Altın yine artmış düşmesi. Bu arada bu sezon güzel altın kasacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ekstra şöyle baktığımda
Hediyeler elde edilir. Ekstra bir şey yok. Yine normal ünlük item veya efsanevi itemlerin düşme oranlarını arttırmışlar arkadaşlar. Kullanıcı arayüz deneyimi. Burada önemli bir şey vardı. Oyuncu karakterlerin başının üstünde sağlık ve kaynak çubuklarının görüntülenmesi için bir ayar eklenmiş arkadaşlar. Bu ayar ne kadar iyi olur, ne kadar kötü olur bilmiyorum. Sezon 5 geldiğinde ben bunu deneyeceğim bu arada. Bir bakacağım. Nasıl gözükecek merak ediyorum. Parti üyelerinin haritadaki bıraktığı pinkler artık kendi yerleştirdikleri pinlerle eşleşen önerilen bir yol gösteriyormuş arkadaşlar. Yani o ne kadar gerekli bu bilmiyorum ama öyle yol gösteriyormuş. Çeşitli olarak bu sezon için Helltide sandıklarında obol içermiyor. Obol dediği homurdanlık arkadaşlar. Homurdanlığı biliyorsunuz nerede kullandığımızı. Artık cehennem dalgasında homurdanlık düşmeyecek sandıklardan. Şimdi ekstra canavarlardan gelen sert kalabalık kontrolü artık ortalama 2,5 saniyeden 1,5 saniyeye düşmüş. Artık böyle daha kitle kontrol atacak herhalde. Canavarların sert kalabalık kontrolüne maksimum süresi artık 2 saniyeymiş. Kısa ve sert kalabalık kontrolü etkisinde sıklıkla uygulanan bazı canavarların saldırıları yeniden düzenlenmiş. Böylece artık bu etkiler oyunculara zincirleme olarak uygulanmayacak. Ve ekstradan kitle kontrolü aldığımız zaman iksir içebileceğiz arkadaşlar. Bunu da burada belirtmişler zaten. Bunu da söylemiş olayım. En büyük güncellemelerden birisi de şu. Artık bildiğiniz üzere diğer karakterlerin silahlarını kullanabilecekler. Yani büyücü e, teker, kılıç ve gürs kullanabilecek. Yani bildiğimiz büyü, Necromancer'dan bahsetmiyorum. Bildiğimiz büyücüden bahsediyorum. Ve mesela büyücü Dawnbringer giyebilecek artık. Efendime söyleyeyim, druidler gidip tek kılıç ve hançer kullanabilecek. Necromancer gürz ve balta kullanabilecek artık. Hani böyle bir güncelleme de var. Bu ne kadar iyi, ne kadar kötü bilmiyorum ama denenip bakılabilir buna. Böyle de bir güncellememiz var. Bunu zaten önceki videolarımda söylemiştim. Burada yine silahların ek hasarları değişmiş arkadaşlar. Ya şöyle diyeyim. Odak ve totem için ek bekleme süresi azaltma şanslı vuruş şansına değiştirilmiş. Yani bekleme süresi azaltma vardı. Şanslı vuruşa dönmüş. Odak ve totem silahları için. Öyle değişiklikler var. Yaylarda uzaktaki düşmanlara verilen hasar yerine kritik vuruş hasarına değiştirilmiş. Hani bunlar da önemli bu arada. Asalarda kalabalık kitle kontrol düşmanlarına verilen hasardan zamanla verilen hasara değiştirilmiş. Yani bu ne kadar iyi olmuş bilmiyorum. Tırpanlarda ise ek öldürme candan çağırma hasarına değiştirilmiş Necromancer için. Güzel. Asanın şanslı vuruş şansından savunmaz hasara dönmüşler. Böyle değişiklikler var silahlarda da. Şimdi büyüleyici artık Engel Braid gerektirmiyor. Bunun yerine eşya yuvası için işçilik malzemesi gerekmiyor. Mücevherler, anlaşılması zor mühürler, silahlar, uğursuz parçalar, zırh sarmal korumaları bu malzemeleri istiyorlar arkadaşlar. Artık hani hepsinden istiyor da onu stabile getirmişler herhalde. Savaş bileti Smoldering eşin açmak için gereken karakter seviyede gereksinimlerini arttırdık diyor. Yani şuradaki olayı anlamadım bu arada. Temel canavar deneyim kazanabileceğiniz maksimum seviye farkını arttırdık. Bunu önceki videomda da söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. Siz 50 levelseniz ne kadar yüksek seviye mob keserseniz o kadar fazla X alırsınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde güncellemişler. Bunu böyle söyleyebiliriz. Yani burada da 60. oyunun seviye 80 bir canavarı öldürmesi işte yine X falan onları anlatıyor. Genel oyunun genelinde bossların canını düşürmüşler. Eskiden 30.000 canı varken Dünya Kademesi 4'te 6.000 canı olmuş. Zaten bosslar tek yiyordu. Bunu iyice düşürmüşler. Niye böyle bir şeyler yaptılar bilmiyorum ama üzmüş. Pit boss hasarı %66 oranla azaltılmış. Zaten tek atamıyordu bize.
Çukur'un patron eklentisi saldırıları artık 3 defaya kadar birikmeli hasar zayıflatması uyguluyor diyor. Yani endgame'deki bosslar stack biriktiriyor üstünüzde. Skill'lerin üstünde gören pasif 3 defa olunca hasar zayıflatması uyguluyormuş. Üçüncü ve son yığındaki pit boss hasarı Lord Lut Reborn ile aynıdır diyor. Tamam, önceki sezonla aynıymış. Bandit Shaper Shoot patronu Mother's Junglement ile değiştirmiş. Bir boss'u götürmüşler, bir boss getirmişler arkadaşlar. Burada da hata düzeltmeleri var. Hata düzeltmelerinde zaten önemli olan mesela şu kırmızıları bir okuyalım. Paragon sayfasına gezerken ekran okuyucunun Paragon düğmeleri tanımlamamasına neden olan sorun düzeltilmiş. Dev adımlar görünümün düşmanlar öldükten sonra sıçrama bekleme süresi azaltma sorunu düzeltilmiş. Druid'de temper eklentisi düzeltilmiş. Aktif karanlık örtü başına hareket hızı sağlayan temperlama eklentisinin düzgün çalışmama sorunu düzeltilmiş. Böyle hata düzeltmeleri var. Kullanıcı arayüzü düzeltmeleri var. Benzersiz öğeler. Burada bu itemler için şöyle beraber bakalım. Bu arada ünik itemlerin çoğu değişti. Yani hatta bunun için de ayrı bir video yapayım arkadaşlar. Ben sizlere de en azından kaç dakika? 26 dakika olmuş. Bunun için de ayrı bir video yapayım arkadaşlar. Bu site linkini de zaten ben aşağıya bırakırım. Oradan bakarsınız. Tibalt'ta 39 tüm yetenekler gelmiş. 707 can gelmiş. Maximum Resource gelmiş. Demek Reduction gelmiş. Alttaki şey aynı. Neyse. Bunun için de ayrı bir video yapayım. Çünkü çok itemlere değişiklikler oldu. Onun için de ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Videomuz şimdilik bu kadar olsun. 27 dakika olmuş. Güncelleme, yani genel olarak oyun güncellemesi bu şekilde, hepsini sizlere elimden geldiği kadar okumaya çalıştım ve önemli yönlerini de sizlere okumaya çalıştım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.